Merhabalar. Bugün Ezine'nin Mecidiye köyünde Emrullah Turan Bey'in çiftliğine konuk olduk. Emrullah Bey yıllardan beri küçükbaş hayvancılıkla meşguller. Kendisiyle yaklaşık 1,5 yıldan beri çalışıyoruz. Şu andaki kuzuların da kasaplık kuzu olarak efsane kuzu besi yemimizle şu anda beslemekte. Kendisiyle küçük bir röportaj yapmak istiyoruz. Evet Emrullah Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sizleri tanıyalım. Ben Mecidiye köyünden Emrullah Turan. Kuzu besiciliği, canlı hayvan ticareti yapmakla uğraşan bir kişiyim. Şaban Bey'in sayesinde bu firmayı tanıdık. Bu firmadan yaklaşık 1,5 sene içerisinde 1400 çuval yaşa yemi yedirdim hayvanlarıma. Hayvanlarımın performansını beğenmedim. Şaban abinin çok önermesine rağmen, özellikle bu efsane yemi önermesine rağmen bu yemi kullanmadım. Sonradan yanıldığımın farkına vardım ve bu yemi başladım. Başlayalı yaklaşık olarak 2 hafta gibi bir süre oldu. Gözle görülür canlı hayvanlarımda artışı gözle görüyorum. İzlenilen duruma geldi. Şu anda bütün bu işi yapan arkadaşlarıma bu yemi öneriyorum. Öneriyorsunuz. Peki Emrullah Bey, geçen seneki sezonda mesela yaşa kuzu yemiyle bakım yaptık. Bunun fiyatı daha oldukça makul bir seviyedeydi. Peki o dönemde sizin elinizde arpa vardı, buğday vardı. Biz dedik ki tam bir yem kullanalım. Siz dediniz ben kendi ürettiğimi kullanmak istiyorum. Açığı kapatabilirim. O konuda bir deneme yapılmış oldu. Ama bakıldı ki sizin ifadenizle sanırım bu sonuca varıyoruz. Kaliteli yem aslında ucuz yem, çünkü daha yüksek canlı ağırlık kazancına sebep. Öncelikle bütün arkadaşlarıma şunu tavsiye edebilirim ki bu yemi almadan önce yonca konusu çok büyük bir problemdi. Yoncayı satın alıyorum, üretemiyorum. Ben arkadaşlarımdan, eşimden, dostumdan satın alıyorum. Yoncayı aldığım zaman bu sefer yaş bağlatmış, bir dahaki sefer gevşek bağlatmış, bir dahaki sefer kart ot biçmiş. Nakliye insan bulamıyorsun, çok zordu. Bütün problemler vardı. Bu yeme geçtikten sonra sadece saman ve çayır otu olarak kullanım söylenildi. Yoncaya ihtiyaç kalmadığını ve yani yemin ediyorum bütün arkadaşlarıma yoncayla veya o yaşa yemle bütün zamanımı boşa harcamışım. Yaşa yem güzel bir yem. Fakat sadece doyurucu bir yem yani. Doyurucu bir yem. Doyurucu. Yani zamanla hayvan kilo alıyor. Evet. Ama bu yani şu anda çiftliğimde kötü konumda, yani sıcak almış yazdan olan kuzular vardı. 2 haftada bu kuzular gözle görülür şekilde kilo almaya başladılar. Ciğer rahatsızlıkları tedavi olmaya başladılar. Yani tüyleri parladı, şeydi. Ben yani öncelikle Manav Yem'in sahibi Nedim Manav'a ve en büyüğü Şaban Bey'e çok teşekkür ederim bu yemi bana tavsiye edip bu yeme başladığımdan dolayı. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Şimdi bu yıl mesela şu anda 200-250 ama seneye 600 kuzu mesela sezonda daha büyüyecek. Ben bu yemeden kolaylığına vazgeçmem. Özellikle Şaban Bey gibi bir insan, Furkan Bey gibi bir insanla tanışmış olmaktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Emrullah Bey. Biz de sizleri tanıdığımız için, bilinçli bir yetiştirici olduğunuz Eyvallah. için, bu konuda da değerli üreticilerimize de deneyimlerinizi paylaştığınız için ben bir de şu konuya değinmek istiyorum. Bu hayvanları mesela efsane kuzu besi yemiyle nasıl alıştırıyoruz? Bir de küçük olarak bu tecrübenizi paylaşır mısınız? Efsane kuzu yemini az ayrı padoklarda hayvanları bir hafta 10 gün direkt yeme saldığın zaman ötürme, ishal bunlar meydana geliyor. Gıda zehirlenmesi yapıldıktan sonra, satın aldığımız hayvana gıda zehirlenme aşısı yapıldıktan sonra 15 gün, zaten gıda zehirlenmesi aşısının da çalışma süresi 15 gündür. 15 gün süresi içerisinde bu yemi yavaş yavaş alıştıracağız. Zamanımızı boşa geçirdiğimizi düşünmeyin. Çünkü ondan sonraki 15 günden sonraki sürede kuzu bütün açıkları kapatacak. Yemleme problemi olmayacak. Ama direkt bunu dışarıdan geldiğimiz hayvanı, aşısız hayvanı yeme sararsak
ölümler bile olabilir. Olabilir. Ölüm bile olabilir. Güçlü bir içeriğe sahip. Güçlü nişasta bir olarak- içeriğe sahip. Evet. Kesinlikle sidik zoru rahatsızlığı yok. Kene vurması, fare sidiği bu tür şeyler kesinlikle yok. Bir konuya daha değinmek istiyorum Furkan Bey. Piyasada şu anda yemlerin kimisi 49, kimisi 48 kilogram olarak dile getiriliyor. İsim vermek istemiyorum. O firma, A firma, B firma demek istemiyorum. Ama ben sizin yeminizi 1400 çuvalın hiçbirini tartmadım. Son parti 150 çuval yemimin bir tanesini tarttım. 50 kilo 100 gram geldi. Evet Emrullah Bey. Ya biz o konuda da bizim genel müdürümüz Nedim Bey'in de çok hassasiyetle dikkat ettiği konu 100 gram çuvalı biz hesaplıyoruz. 50 kilogramda net içeriğini hesaplıyoruz. 50.100 şeklinde. Evet. Tüm yemlerimizde bu. Hassasiyetle dikkat Bir edin. çuval çektim. Evet. Daha da çekmedim. Başka da hiç çekmedim. Şu anda hayvanım az. 200-250 hayvanım var. Ama sezonda daha büyüyecek ve ben bu firmayı Allah işi karışmadıktan sonra kolaylığına bırakmam. Her şeyden önce Şaban Bey çok anlayışlı bir insan. Bana göre. Para değil, sıkmıyor. Siz kendinize güveniyorsunuz. Hiç bu kuzu yapmak çok kolay. Doğrudur. Yem manavdan, kuzu bizden büyütmek. Doğrudur. Yani ben çok teşekkür ediyorum yani bu Şaban Bey gibi, sizin gibi bir insanlarla tanışmış olmaktan, bu yemi bu hayvanlara sunmuş olmaktan çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Emrullah Bey. Bizi ağırladığınız için de çok teşekkür ederiz. Kapılarınızı açtınız, tecrübelerinizi paylaştınız. Ben teşekkür ederim. Nice yıllar çalışmak dileğiyle Amin. diyelim. Amin. Buradan diğer üreticilerimize de seslenmek istiyoruz. Eğer ki bir kuzu bakımı yapmayı düşünüyorsanız, kasaplık kuzu bakıyorsak, doğumundan sonraki kuzu ilk 15-20. günden itibaren otomatik yemlikle tek yem olma koşuluyla hiçbir tane katmadan bu yemden besleyebiliriz. Ve bu yemle beraber bunun yanında saman, çayır kuru otu, serbest ve temiz su artı kaya tuzu herhalde Emrullah Bey. Evet, var. Koyduğumuz Kaya takdirde tuzları da orada içeride bakın. evet en pratik şekilde bu kasaplık kuzu yetiştirmemiz mümkün. Yaklaşık herhalde 90 gün civarı annesinden doğduktan sonra ilk 15 günün üstüne bir 90 gün koyarsak 110-120. günlerde %120 gün arasında hayvanın işte iklim şartları, yeterli beslemesi, süt alımı yani 120 gün arasında ben yani 28 kilo eti yani 56 kilo canlı ağırlığı önerebilirim arkadaşlara. evet yani bu yemle Bizim zaten amacımız 56 da değil 46. 46. Evet. 46. 46'yı yakaladığımızda zaten işletmeye para kazanmıştır yani. Doğrudur. Doğrudur. Bizim amacımız bu. Çünkü 56'yı yakaladığımızda kuzu artık kuzuluktan da çıkıyor. Toklu oluyor. Toklu oluyor. Evet. Toklu oluyor. Benim amacım, özellikle amacım 45-46. 45-46 kilo. Bu da Ama bella düz, yani bu gerdan geniş, bu şekilde hayvanlar. ortalama bir kuzuyu 46 kilo canlılarla getirebilmek için kaç çuval efsane kuzu besiye sizce gerek var? Tahminim 1,5-2 çuval arasında bir yeme 1,5 ihtiyaç var. çuval şeklinde. Öteki size şöyle bir açıklama yapayım. Yaşa yemle 4 çuval falan gidiyordu. 4 çuval gidiyordu. 46 kilo baskül için. Değil mi? 4 Canlı çuval ağırlık için. gidiyordu. Hani ötekinin hesabı net. Evet, bununla da 2 çuval. En takriben fazla gidecek. 2 çuvalla satış noktasına gelir. Çünkü Doğrudur. 12 çuval yem veriyordum ben bu kuzuya. Aynı kuzu. Şu anda 6 çuval yem açıyorum. 6 çuval yem açılıyor. 6 çuval günlük yem açıyorum şu anda. Aslında burada da bu yemin içeriğinin zengin olmasına bağlı olarak Yemiyor. Diğeri kadar yemiyor. Öteki yemde bir şey olmadığı için yese de yemlemiyor ama sadece karnı doyuyor. Karnını tok hissediyor hayvan ama kilo almıyor. kan şekeri yükselmiyor. Yani niceliksel olarak, sayısal çokluk olarak bir beslenmesi mümkün ama niteliksel açıdan Evet. bir beslenmesi karşılanmadığı için daha Evet. fazla tüketim sağlanmış oluyor. Çok teşekkür ederiz. Ben tekrardan teşekkür Emrullah Bey. ederim. Ben İyi- teşekkür İyi ederim. çalışmalar, kolay gelsin. Sağ Ben olun. teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.